Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben saçlarımı mavi kelebek çayı ve kına ile boyadım. Gerçekten bu renge bayılıyorum. Son derece pratik, kolay bir boyama şekli oluyor benim için. İnanın bu yöntemle, bu formülle saçlarımı sonsuza kadar boyayabilirim. Gerçekten çok güzel oluyor. Bayılıyorum mavi kelebek çayı ile saç boyamaya. Dediğim gibi hem çok pratik hem çok güzel bir renk elde ediyorum. Hem de çok kolayıma geliyor. Biraz yapıp dondurucuya da atıyorum. Sonra dondurucudan çıkarıp saçlarımı böyle acil durumlarda hızlıca boyuyorum. Yaklaşık 4-6 saat arası tutuyorum bunu. Şimdi size tüm detaylarıyla anlatacağım. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Mavi kelebek çayım şu şekilde 50 gramlık bir paket bu. Bununla yaklaşık 6-7 defa saçlarımı boyadım diyebilirim. Hala da var. Şimdi şöyle bir peçetenin üzerine size göstereyim. Bakın şöyle bir şey. Çok güzel gerçekten. Bunun çayı da içiliyor ama ben çok içmeyi tercih etmiyorum. Çünkü etkisini bilmediğimiz, mutfakta kullanmadığımız bitkileri prensip olarak içmiyorum. Karaciğere zarar verebilir diye düşünüyorum. Mavi kelebek çayı için değil. Bu benim genel prensibim. Size de tavsiyem her şeyi içmeyin. Özellikle bitkileri, karaciğerinize zarar verirsiniz. Şöyle büyük bir cezvenin içerisine mavi kelebek çayımı koyuyorum. Ne kadar koyduğuma bakın. Şöyle büyük bir avuç koymak istiyorum. Fazla koymanın bir zararı yok. Daha güzel bir mavi renk elde ederiz ve böylece daha güzel, daha koyu bir kahverengi saç tonu elde ederiz. Evet, şöyle ben cezveme bolca mavi kelebek çayımdan koydum. Böyle büyük bir avuç koydum. Şu peçetedekileri de koyacağım şimdi. Mavi kelebek çayı içiliyor ama ben çok içmeyi önermiyorum. Çünkü mutfakta kullanmadığımız bitkileri ve gıdaları içmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Bu benim genel prensibim. Karaciğerimize zarar verebiliriz. Karaciğere zarar vermeyelim ki karaciğer doğru çalışsın ve vücudumuzu temizlesin. Üzerine soğuk su ekliyorum. Ocağa alıp bir yaklaşık 20 dakika, 25 dakika kadar mavi renk iyice suya çıkana kadar kaynatıyorum. Hepsi bu kadar. Çok kolay. Sonra da soğutup kınam ile karıştırarak hazırlayacağım. Oh, bakar mısınız? Mis gibi ne kadar güzel bir mavi renk oldu. Çok da güzel kokuyor. Bayılıyorum bu yöntemle saç boyamaya. Hem son derece ekonomik hem de çok güzel, çok sağlıklı. Doğal saç boyama hem saçlarımız hem vücudumuz için çok sağlıklıdır. Bizi kanserden korur. Siz de cesaret edin, doğal saç boyama yapın. Hiçbir zararı yok. Mavi kelebek çayım çok güzel kaynadı. Bakın tüm mavi rengini böyle suya verdi. Artık ocaktan alıyorum. Üzerine bir kapak kapatıp soğumaya bırakıyorum. Kına burada. Kınamın rengi tam böyle haki rengi. Burada biraz parlak yeşil çıkıyor ama yeşil değil. Haki yeşili, öyle söyleyeyim. Şimdi mavi kelebek çayımdan kınamın üzerine ekleyerek boya kıvamında bir karışım elde edeceğim. Mavi kelebek çayım soğudu bu arada. 250 gram, 300 gram kadar kına var. Kokusu da çok güzel oluyor. Öyle yoğun bir kına kokusu olmuyor ama hafif bir kına kokusu tabii ki saçta oluyor. Ama ben saçıma sürekli bakımda yaptığım için o kokuyu almıyorum. Şimdi kalan çayların, mavi kelebek çayların üzerine biraz su ekledim. Bunu da tekrar kaynatıp bununla da böyle küçük bir boyama yapabilirim. Ziyan olmasın diye. Bu kadar mavi renk elde edemem ama o da bir acil durumda bana bir boyalık malzeme çıkarır. Şöyle iyice karıştırıyorum. Mavi kelebek çayım gerçekten çok güzel. İnternetten alıyorum. Bana nereden alıyorsunuz diye soruyorlar. İnternette geziniyorum. Böyle puanları çok olan yerlerden alışveriş yapıyorum. Evet, şu üzerine su eklediğimi de kaynatıp soğutup sonra hazırlayacağım. Şimdi şöyle mavi kelebek çayım ile kınayı karıştırdım. Evet, çok güzel bir karışım oldu. Biraz dinlendiriyorum.
Şöyle birkaç saat dinlendirmek yeterli. Şu tortuların kaybolması için. Bu tortuları çırparak da kaybedebilirsiniz. Mavi kelebek çayımdan yine ekliyorum. Koyu olmuş çünkü. Mavi kelebek çayıyla saç boyarken diğer boyama yöntem malzemeleriyle olduğu gibi akmıyor. Çok güzel tutuyor kınayı. Sürekli damlama yapmıyor. Evet, çok güzel olmuş. Hem çırpıyorum hem karıştırıyorum bu şekilde. Burada çok fazla boya var. Yaklaşık benim saçımı bu 3 defa boyar. Şöyle 2 malzemelik ayırdım. 2 boyalık. Bu ayırdıklarımı üzerini kapatıp dondurucuya koyacağım. Plastik kaplarla koyuyorum dondurucuya. Çünkü dondurucularda cam kaplar patlar. Bununla da saçımı boyamak istiyorum. Şimdi saçlarımı size boya öncesi bir göstereyim. Bugünlerde saçlarıma çay ağacı yağı ile güzelce bakım da yapıyorum. Bakın buralardan yeni saçlarım da çıktı. Küçük küçük yeni saçlarım sürekli geliyor. Eğer saçınız dökülüyor ve sonrasında da yeni saçlarınız çıkıyorsa hiç endişe etmeyin. Kel kalmazsınız. Şimdi şöyle şu kıyıya, saçlarım ile alnımın olduğu kıyıya biraz vazelin sürdüm. Yüzümü boyamaması için. Saçlarım boya öncesi bu şekilde. Saçlarım en son çivit otu ile boyamıştım. Kendim kırlardan toplamıştım çivit otunu ve o şekilde boyamıştım. O da çok güzel bir renk. Bakın böyle görüyorsunuz. Kimse zaten saçlarımı kına ile boyadığıma inanmıyor. Şimdi saçlarımı ben birazdan yıkayıp sonra bu ayırmış olduğum boyam ile boyayacağım. Saçlarımı bir şampuan yaparak yıkadım. Hafiften suyunu havlu ile aldım ve nemli saçımın üzerine boyamı uyguladım. Saça nasıl kına sürülür videom var. Oradaki gibi sürdüm. Siz de öyle sürebilirsiniz. Dipten uca sürdüm. Ben genelde akşam yatarken boyama yapıyorum. Aslında 6 saat kadar bekletecektim ama 7 saat beklemiş, uyuyakalmışım yine. 7 saat sonra saçlarımı yıkadım ve böyle birinci boyama sonucu ışıkta, gölgede, evin içinde bu şekilde. Hemen şimdi yeni yıkadım ve kuruttum saçlarımı. Şöyle tam güneş üzerindeyken size çekerek göstermek istiyorum. Bir de şöyle iç mekanda güneş yokken göstereyim. Işığın altında. Bakın çok güzel bir renk oldu gerçekten. Ve saçlarım o kadar parlak oldu ki anlatamam. Çok hoş görünüyor. Kendim de çok beğendim. Şöyle dipler de çok güzel boyanmış. Diplerin iyi boyanması için saçınıza tamamen sürdükten sonra kalanı tekrar diplere dönün ve diplere sürün. Şu dipleri göstereyim bakın. Eğer saçınızın dipleri açık, uçlar koyu oluyorsa sürme hatası yapıyorsunuz genelde. Ya da beyazlarınız çok fazla. Beyazlar çok fazla olunca da dipler açık olur. Genelde dipler turuncu olur, uçlar koyu olur. O zaman aradaki farkı kapatmak için dip boya yapabilirsiniz ve gliserin maskesi yapabilirsiniz. Bu videonun sonunda size saç rengini eşitlemek için gliserin maskesini de anlatacağım. Lütfen videomu sonuna kadar dikkatlice izleyin. Soru cevapla doğal saç boyamayı öğrenemezsiniz ve mükemmel boyama yapamazsınız. Videolarımı çok dikkatli izlemek zorundasınız. Kendiniz için bunu yapın. Şimdi ben bir hafta sonra ikinci boyamı yapmak istiyorum. Dondurucudan boyamı çıkardım. Çözülmesini bekledim. Boyam şöyle oda ısısına gelince tekrar saçlarıma dipten uca uyguluyorum. 6 saat beklettim bu sefer. Ve gerçekten saçımı yıkadım, kuruttum. Mükemmel. Her zaman kahverengi renk elde etmek için ıslak saçıma yıkıyorum saçlarımı. Nemli saçıma uyguluyorum. Bayıldım. Yaptıkça daha da güzel olacak. Dipleriniz açık oluyorsa muntazam boyamaya devam etmelisiniz. Şöyle bakın ikinci boyama sonucunu görüyorsunuz. Ben sabırla yapıyorum, severek yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kendi kendime çok uygun fiyatlarla ve mükemmel, sağlıklı saç boyuyorum. O yüzden de bu çok hoşuma gidiyor benim. Tabii ki benim de saçlarım dökülüyor. Ömrünü bitiren saçlar dökülür.
Ama önemli olan yerine yeni saçların çıkması. Sürekli yeni saçlarım geliyor. Çünkü saçlarıma çok önem veriyorum. Sürekli bakım yapıyorum. Yüzüme, cildime de çok bakım yapıyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Sizler de kendinize bakın lütfen. Bakın, mavi renkte de mavi kelebek çayı çok güzel duruyor. Sizin için mavi renkli kıyafetlerimi giymeye çalıştım. Çekimlerimi kendim yapıyorum. Maalesef saçlarımı arkadan tüm boyuyla çekecek kimseyi bulamıyorum. Her işi kendim yaptığım için kusuruma bakmayın. Biliyorum ki siz benim bilgilerime değer veriyorsunuz. İkinci boyamaya bayıldım. Saçlarım ışıl ışıl ellerimin altından kayıyor. Doğal saç boyama videolarımdan birkaç tanesini izleyip sonra gidip kendi kendine saç boyamaya çalışanlar var. Kimisi de abonelikten çıkıyor, takipten çıkıyor, kendi kendine boyama yapmaya çalışıyor. Başarılı olamayınca geri geliyor. Size tavsiyem öyle yapmayın. Bana abone olun, videolarımı beğenin, benim hakkımı bana verin. O zaman siz de çok başarılı olursunuz. Çünkü ben de burada bir emek sarf ediyorum. Sizin için çekim yapmak zorunda kalıyorum. Gece gündüz uğraşıyorum. Şöyle bakın. Eğer siz de emeğimin hakkını tam anlamıyla verirseniz çok güzel saçlarınız olur. Benimle birlikte burada doğal saç boyama yapan çok güzel takipçilerim var. Videolarımı çok dikkatli izliyorlar. Çok başarılılar. Onlara kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Beni dünyanın her yerinden izleyenler var. Hepinizi görüyorum. Nereden izlediğinizi bana yazın lütfen. Gerçekten çok güzel oldu. Eğer saçlarım sıkılmasa sonsuza kadar saçlarımı bu yöntemle boyayabilirim. Ama saçlar o kadar şımarık ki. Çok çabuk sıkılır. Şampuandan sıkılır, saç kreminden sıkılır, boyadan sıkılır. Her şeyden sıkılır saçlar. İlk tepkiyi bir şey olduğu zaman saçlarımız verir. Biraz üzülsek dökülmeye başlar. Biraz sevinsek parlamaya başlar. Işıldar hemen. Saçlar gerçekten çok şımarık. Evet, şimdi ben dondurucuya koymuş olduğum 3. boyamı da bir hafta sonra tekrar çıkardım. Bir hafta sonra tekrar boyamak istiyorum. Şöyle haftada bir, 10 günde bir düzenli boyama yaptığımız zaman dipten gelen kendi saçımız ya da beyaz saçlar çok daha güzel boyayı alıyor. 3. boyama sonucu da böyle mükemmel. Çok hoşuma gidiyor gerçekten, kendi kendime. Bu kadar güzel bir renk elde ediyorum ve saçlarım ışıl ışıl. Herkes saçlarımı çok beğeniyor. Ve herkes bana saçlarımı neyle boyadığımı soruyor. Tanıyan tanımayan herkes. Tüm sırlarıyla size anlatıyorum. Oturduğunuz yerden bir 10-15 dakikalık, 20 dakikalık video izleyerek siz de bu başarıyı elde edebilirsiniz. Saç gerçekten çok önemli. Moralimizi, enerjimizi, her şeyimizi depolayan saçlarımız ve yüzümüzdür. Bakın ne kadar güzel oldu. Diğer videolarımda da, bütün saç videolarımda her zaman farklı bilgileri, farklı anlatımlarla sizlere sunmaya çalışıyorum. Bakın, ışıl ışıl ve çok dirençli saçlarım oldu. Şimdi özellikle dipleri açık, uçları koyu olan, boyamada başarısız olan takipçilerim için bir şey söylemek istiyorum. Ben zaten bunu sürekli yapıyorum. Gliserin. Size bu gliserini daha önce canlı yayında anlatmıştım. Canlı yayınlarımı kaçırmayın. Gerçekten çok güzel oluyor soru cevap. İşte bana orada yapın. Şimdi şu da gliserin. Farklı gliserinleri alıyorum ben. Gliserin bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen çok güzel bir ürün. Öyle bilinen bir zararları da yok. Şimdi ben gliserini saç rengimi ve cilt rengimi eşitlemek için çok kullanıyorum. Şimdi size burada saç rengini eşitlemek için anlatmak istiyorum. Kısacık anlatacağım. Video bitmek üzere. Banyoya girdiğim zaman daha pratik oluyor. Farklı uygulama yöntemleri var ama genelde bugünlerde çok yoğun olduğum için banyoda yapıyorum. Banyoya girdiğimde saçlarımı hemen ıslatıyorum. Hiç yıkamadan hemen ıslatıyorum. Ve saçlarıma gliserinden avucuma biraz gliserin alarak ıslak nemli saçlarıma güzelce uyguluyorum. Sonra saçlarım uzun olduğu için tepede topluyorum ve banyomu yapıyorum. Banyomu yaptıktan sonra yine normal çıkmadan önce saç kremimi uyguluyorum. Saçlarımı tarıyorum. Sonra bir kez şampuan yapıp
Saçlarımı hızlıca yıkayıp çıkıyorum. Hepsi bu kadar. Mükemmel oluyor. Bakın gliserin böyle bir şey. Bal kıvamında. Kendisi de bal gibi şekerli, yapışkan bir şey. Şimdi şöyle avucumda size gösteriyorum. Saçıma sürerken de böyle avucuma döküp ıslak saçlarımın her tarafına sürüyorum. Fazla sürmenizin bir zararı da olmuyor ama çok fazla da sürmeyin. İşte bir tatlı kaşığı sağ tarafıma saçlarımın, bir tatlı kaşığı sol tarafına, bir tatlı kaşığı da arkaya sürüyorum. Benim saçlarım uzun olduğu için bu miktar bana yetiyor. Fazla sürerseniz de bir zararı yok. Gözünüze kaçarsa banyoda biraz yakabilir ama zarar vermez. Tam tersine antiseptik özelliği var. Biraz gözlerimizi, yüzümüzü temizlemiş olur. Çok güzel gerçekten. Ve gliserin o işte saç dipleriniz açık turuncu oluyor ya. Uçlarda koyu oluyor. Oradaki rengi biraz eşitleyecek. Saçlarınız daha parlak, daha canlı olacak. Ve böylece saçlarınız her zaman sürmüş olduğunuz boyayı daha iyi alarak daha eşit bir saç rengi size verecek. Şimdi ben bunu şöyle ellerime sürüyorum. Akşamları yatarken elime ve yüzüme ıslak, tabii nemli sürmemiz gerekiyor her zaman. Islak yüzüme ve ellerime bu şekilde sürüp yatıyorum. Sabaha kadar emilmiş oluyor. Tabii ilk sürdüğümde şekerli, yapışkan bir görüntü oluyor. Ama ben rahatsız olmuyorum. Yastık yüzümü de kirletmiyor, leke bırakmıyor. Evet, şimdi gliserin maskesi de yaptıktan sonra saçlarım böyle. Sık sık yapıyorum banyoda 2-3 defa haftada gliserin maskesi saçlarıma uyguluyorum. Benimle birlikte boyayın. Ben ne yapıyorsam siz de onu yapın. Ben sık sık değiştiriyorum formüllerimi. Çünkü saçlarım sıkılıyor. Değişiklikler istiyor. O yüzden benim saçlarım böyle canlı ve parlak. Evet, şimdi sizlere veda zamanı geldi. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni dünyanın neresinden izliyorsanız evinize, kalbinize sağlık, mutluluk, huzur dolsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.